Tayland, Koh Samui'den merhabalar. Bir günlüğüne turist modunu açtım. Ama olay beklediğimden derindi. Tapınaklara gittim. Ama sadece ayakkabılarımı değil, aklımı da dışarıda bıraktım galiba. Karşıma 400'lü tanrılar çıktı. 1000 kollu tanrıçalar selam verdi. Çan çaldım, dilek tuttum ve evet, göbekli bir Buda'ya gülümseyerek karın masajı da yapıldı. Bu sadece bir ada gezisi değil. Hinduizmle tanışıp Budizme göz kırptım. Lotus'un anlamına kafa yordum. Koh Samui'de hem ruhani hem komik hem de fazlasıyla sıcak bir gün sizi bekliyor. Kimlerle tanışacağım? Herkese Tayland, Koh Samui'den merhabalar. Nasılsınız? İlk defa geldiğimden beri turistik bir gün geçirerek bir günlük tura katılıyorum. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Çünkü geldiğimden beri burada yerel bir insan gibi yaşadım. Ve bu günlük turla bugün bize yaklaşık 10 yeri gezdirecekler. Tabii bir grupla beraber oluyorsunuz ve her yeri hızlı geziyor oluyorsunuz. Ama tek başına adada gezmek taksi anlamında oldukça pahalı. Dolmuş da her yere yok. O sebeple en mantıklısı aslında günlük turlara katılmak. Koh Samui Adası oldukça tepelik, inişli çıkışlı bir yer. Coğrafya olarak ben Ege'ye benzetiyorum. Özellikle Bodrum'a çok benzetiyorum burayı. Bu turları genelde 4x4'lerle organize. Açık oluyor arka tarafın. Oturuyorsunuz ve sizi gezdiriyor püfür püfür. Çok da eğlenceli oluyor. Şöyle araçlar. Kimlerle tanışacağım? İşte benim aracım da geldi. Çok şanslıyım çünkü grup çok neşeli ve çok uyumlu. Şimdiden çok güzel bir vibe aldım mı diyeyim acaba? Ne desem bilmiyorum. Gezimizin ilk durağı The Happy Buddha. Happy Buddha yani Mutlu Buda heykelinin de olduğu tapınak bölgesi. Açık havada dahi olsanız ayakkabılarınızı çıkartarak geçiyorsunuz. Arkamda meşhur büyük Happy Buddha. Balıkları beslemek için yem alabiliyorsunuz. Bunlar catfish sanırım. Kedi balığı diye mi geçiyor acaba Türkçe'de? Sazan mı, yayın mı? Onlardan biri olsa gerek. Bakacağım sonra bunun ne olduğuna. Devasalar, suyun rengiyle de aynılar. Bir göletin tam ortasına kurulmuş durumda. Gerçekten çok ihtişamlı duruyor. O koca göbeği, gülen yüzü, uzamış kulak memeleriyle mutlu olarak tasvir edilmiş olan Buda da yaklaştıkça insanın gözüne gerçekten daha da büyük, daha da ihtişamlı geliyor. Yine inanılmaz ard arda gelen katmanların arka arkaya sıralanmasıyla inanılmaz bir görsel şov. Tapınaklar insanın hiçbir şey bilmeseniz bile gözünü doyuruyor inanın. Burada yeni bir figürle karşı karşıyayız. Yeşil olarak canlandırılmış bedeniyle. Acaba Green Tara mı diye soruyorum kendime. Hiçbir bilgi asılı değil hiçbir yerde. Yazılı olan yegane şey detaycı olduğu için hiçbir şey anlayamıyorum. Bu tapınağın neler olduğunu, neler barındırdığını sonrası çalışıp sizlere videoya eklemeyi düşünüyorum. Burada üç tarafa bakan yüzüyle Brahma canlandırılmış durumda. Bakın yine sembolizmi çok güçlü olduğu için bu defa 1, 2, 3, 4, 8 kollu olarak görüyoruz. Her bir elinde tuttuğu bir objenin sembolik olarak bir anlamı var. Ellerinin duruşu, parmaklarının çizdiği şekiller yani mudralar, ayağının duruşu, hangisi nerede ne şekilde bunların hepsi sembolik olarak bir anlam içerir. Hiçbiri boşuna yapılmamıştır. Arkasında duran kuşu dahil olmak üzere. Görmekte olduğunuz tapınak kompleksinin alt tabanında bulunan o pembe dekorasyon gibi görünen şey ise size 1000 yapraklı lotusun yaprakları. 1000 yapraklı lotus aydınlanmaya ulaşıldığı zaman taç çakranın açılımını ifade eder. Enerji anatomisinde konumuz çakralar olduğunda çakraların sembolojisinde her bir çakranın bağlı bulunduğu bir lotus yaprağı sayısı ve şekli var. En üste çıktığınız zaman taç çakra 1000 yapraklı lotus yani lotusun 1000 yapraktan açılarak sizin fiziksel varlığınızı, ölümlü bedeninizi manevi varlığınıza, uhrevi dünyaya açıldığı, artık aydınlandığınız, bu dünyanın eleminden, kederinden özgürleştiğiniz anı simgeler. Figürlerin, farklı sembolizmlerin bizi beklediği bir dizi heykel.
Burada Buda'nın göbeğini belli ki insanlar bir dilek için defalarca dokunmuşlar. Göbek delik ve etrafı da oldukça aşınmış. Büyük ihtimalle iyi şans getirmesi için yapılmıştır. Bakalım ileride neler var. Sağ taraf da muhteşem. Tabii çok kısa zaman veriyorlar. Günlük turların da olayı bu. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Bakın yaşlılar daha kambur, daha zayıf. Artık yıllarca meditasyonda oturmaktan bedenleri de iflas ediyor. Yıldız Buda. Burada daha önce sizlere bahsetmiş olduğum gibi insanların dileklerini yazdıkları, işte tapınağa bir bağışta bulunuyorsunuz. Üzerine isim yazıyorsunuz, dilekte bulunuyorsunuz. Ve işte bir inanış. İnsanlar dileklerinin gerçek olmasını ümit ediyorlar bu kiremit parçalarıyla. Tapınakların girişinde genelde inanılmaz dekorasyonu, kuvvetli, insanı büyüleyen, koruyucu figürlerle karşılaşırız. Bunların her biri her tapınakta farklıdır. Belki o tapınağın özelliğine göre koruyucunun ismi ya da niteliği değişebilir. Ama şu ikiliyi genelde görüyoruz. Özellikle Bangkok'taki tapınaklarda da bunların çok çok ileri seviyede işlendiğini görebiliyoruz. Altın sıklıkla kullanılır. Bazısı altın taklidi, bazısı gerçek altın. Şu anda yeni bir tapınağa geldim. Burası bir tapınak kompleksi çünkü. Ve yine kapının girişinde yılan figürleriyle karşılaşıyoruz. Bunlar Naga, yılan ya da yılan tanrı olarak geçer ve yılanlar, Nagalar bilgeliği temsil eder. Aslında baktığınız zaman çok farklı yerlere gelebilen bir bilgeliğin temsilcisidir Naga. Bir Naga'nın ışık ters gelse de şöyle Happy Buddha ve devam ediyoruz. Wat Phra Laem tapınağıyla başladık günlük gezimize. Arkamda Happy Buddha devasa haliyle. Bu tarafta da işte karşınızda 18 kollu Guanyin heykeli. İnanılmaz, rengarenk, kocaman, çok etkileyici, çok büyük. Şimdi yaklaşıyorum. Her bir elinde yine sembolik olarak bir obje tutuyor ve bu objelerin her birinin muhakkak ki aydınlanmaya giden yolda temsil ettiği bir şey var. İnanılmaz bir renk cümbüşü, haşmet. Şu koskoca tapınak kompleksine yaklaşık 25 dakika gibi bir süre verildi. Bu tip grup gezilerinde de bir gün içine çok fazla şey sığdıracağız diye asıl görülecek en güzel yerlere çok az zaman veriliyor olması da benim en üzüldüğüm şey oluyor. Evine dini, inançlı veya değil hediyelik götürmek isteyenler için dini objeler var burada. Rehberimiz var ama hiçbir şey anlatmıyor. Yarım saat sonra burada olun diyor. Duruyor öyle arabanın yanında. Aslında anlatılacak, öğrenecek o kadar çok şey var ki bence rehber demek biraz bulunduğunuz yeri size tanıtan, anlatan, o ruhu, o değerleri aktaran kişi demek. İşte karşınızda karanlıkla yüzleşmenin tapınağı Wat Phra Yai. Evet, şimdi 1972 yılında inşa edilmiş olan 12 metre yüksekliğindeki Wat Phra Yai adlı The Big Buddha, The Golden Buddha olarak bilinen büyük heykel şeklinde tasvir edilmiş olan alana ve tapınak alanına geldik. Oldukça kalabalık. Geçen geldiğimde daha az insan vardı ama yukarıdaki tapınak alanı kapalıydı. Bugün de size ortamı göstermeye çalışacağım. Kapının girişinde, bütün tapınak girişlerinde olduğu gibi Naga yani yılan figürlerinin tasvir edildiğini görebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 3 de diğer tarafta 6, bir de başı 7. 7 başlı Naga bilgeliğin temsilcisi olarak The Big Buddha'nın girişini koruyor.
Şimdi yavaş yavaş birlikte yukarıya çıkalım. Gerçekten çok sıcak bir gün ve çok kalabalık. İnsanların burada bazıları ayakkabılarını çıkarmışlar bile ama girişte ayakkabı çıkarma bilgisi yoktu. Olduğu zaman çıkarmak önemli. Turistik değerden öte bir anlam ifade etmese bile tapınaklara, her türlü dini yapılara geldiğimiz zaman buraların aslında ibadet için özellikle buranın yerel halkına veya bu inanca sahip kimseler tarafından değerlendirildiğini unutmamak ve buna saygıda kusur etmemek gerektiğinin altını çizmek isterim. Geçen geldiğimde bu alana çıkamamıştım. Temizlik vardı Songkran sonrası ki buralar yıkanıyordu. Bu defa sizlere şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Şimdi şuraya doğru gideyim. Burası Bangrak Beach, Bangrak plajı. Bununla ilgili videoyu YouTube kanalımda bulabilirsiniz isterseniz, detaylı videoyu. Ben de iyi şans getirmesi için şöyle bir çan çalacağım. Bangrak plajının ne kadar sakin bir yer olduğunu da göstermek istiyorum. Benim bulunduğum Chaweng bölgesi adanın doğusunda daha denize, dalgalara açıkken burası daha kapalı bir koy halinde olduğu için teknelerin daha çok bağlandığı, genelde denizin hep çok sakin olduğu bir plaj. Daha küçük kapalı göl gibi bir plaj burası. Diğer tarafına doğru gidiyorum. Bakalım bu tarafın manzarasında beni neler bekliyor. İnanılmaz bir deniz rengi görüyorum. Şu ileride bir tarafta Koh Phangan var aslında. Şu anda tam görülebiliyor mu? Şimdi size biraz karanlıkla yapılan savaşın kazanılmasını anlatan bu alanı tanıtmaya çalışayım. Bu görmüş olduğunuz Buda heykelinin sembolojisinde bir elini, sağ elini dizinin üzerinde aşağı doğru, sol elinin avuç içine ise yukarıya doğru konumlandırdığını görüyorsunuz. Burada mağaraya karşı verilen savaş kazanılmış. Bu sebeple Buda bütün sükuneti ve sükunetten gelen içsel gücüyle son derece sakin oturmakta. Peki mağaraya karşı bu savaş kazanıldı dedik ama kim bu Mara? Mara, Hint mitolojisinde ölüm tanrısı olan Yama'nın arzularla ilişkilendirildiği, kötücül niteliklerle ilişkilendirildiği yüzü. Hint mitolojisinde bir tanrının birden fazla yansıması olabiliyor. Dünya ile ilişkili maddi değerlerle, arzularla, hırslarla, bizi bu dünyaya bağlayan değerlerle ilgili şeyler söz konusu olduğunda biz samsara denen döngüden, yani yeniden doğum, ölüm, doğum, ölüm, bu dünyaya bağlı kaldığımız döngüden dışarıya çıkamıyoruz. Ne zamana kadar? Mağarayı, ki mağara aslında ilk defa Vedalarda, Atharva Veda'da, yani milattan önce 1200-1000 yılları arasında karşımıza çıkan bir kavram. Asuralar kötücül olarak nitelendirilen varlıklar ve Mara'da bu asuraların kralı. Mara aydınlanmaya giden yolda Gautama Buda'yı, yani Siddhartha'yı yolundan döndürebilmek için defalarca ona kadınlar ve kızlar yolluyor. Bunun ismi hatta mağaranın kadınları. Fakat Gautama Buda bu yoldan şaşmıyor. Aydınlanmaya giden yolda kötülüğü, şehveti, arzuları, maddi dünyayı onu bağlayan her şeyin üstesinden gelerek aydınlanıyor ve Samadhi'ye ulaşıyor. Bundan yaklaşık 2500 yıl önce günümüzde Nepal sınırlarında kalan bir bölgede bir prens dünyaya geldi. Siddhartha Gautama. Doğduğu anın bile mucizelerle anlatıldığı bu çocuğa Shakyamuni, yani Shakya kabilesinin bilgini denilecekti. Doğar doğmaz kaderi çizilen bu çocuk için bir astrolog şu kehanette bulunmuştu: ya büyük bir kral olacak ya da büyük bir ruhani lider. Babası oğlunun dünya nimetlerinden vazgeçip bir arayış yoluna düşmesini istemedi. Bu yüzden Siddhartha'yı sarayın lüks duvarları ardında büyüttü. Onu yaşlılık, hastalık ve ölüm gibi hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden uzak tuttu. Fakat bu sonsuza dek sürdürülemezdi. Siddhartha 29 yaşına geldiğinde merakla dış dünyaya açıldı. 3 gün boyunca yaptığı gezilerde
Önce yaşlı bir adamı, sonra hasta birini, ardından bir cenazeyi gördü. Bu görüntüler onu derinden sarstı. 4. gün ise tüm dünyadan elini eteğini çekmiş huzurlu bir keşişle karşılaştı. İşte o anda Siddhartha'nın içinde bir şey uyandı. O gece sessizce sarayı terk etti. Tüm lüksünü, ailesini, geleceğini ardında bıraktı. 6 yıl boyunca bir keşiş gibi yaşadı. Açlıkla, susuzlukla, meditasyonla bedenini ve arzularını terbiye etmeye çalıştı. Ama sonunda anladı ki aşırılıklar kurtuluş getirmez. Ve bir gün gerçeği bulmadan kalkmayacağım dediği bir Hint inciri ağacının altına oturdu. Günlerce meditasyon yaptı. Kimi rivayete göre bu süreç 7 hafta yani 49 gün sürmüştü. İnanışa göre içsel şeytanlarını simgeleyen mağaranın tüm tuzaklarını aştı ve nihayet aydınlandı. İşte o an Buda'ydı, uyanmış olan. Buda aydınlandıktan sonra öğrendiklerini paylaşmaya karar verdi. İnsanlara ne aşırı zevklerde ne aşırı zorluklarda kurtuluş olduğunu anlattı. Ona göre gerçek yol orta yoldu. 45 yıl boyunca Kuzey Hindistan'da dolaştı. Öğretilerini paylaştı. Kendisini Tanrı değil sadece bir yol gösterici olarak sundu. Pek çok mucize gerçekleştirdiği de anlatılır. Yaşamı boyunca insanlara doğru yaşamı, farkındalığı ve şefkati öğretti. 80 yaşına geldiğinde hayatını kaybetti. Bedeni yakıldı, külleri takipçilerine dağıtıldı. Onun kutsal kalıntıları büyük stupalara yani kutsal mezar anıtlarına yerleştirildi. Bu yerler zamanla hac merkezleri haline geldiler. Budizm günümüzde bir din olarak uygulansa da aslında Budizm bir felsefe, bir öğreti, bir yaşam biçimi tavsiyesi. Bu sebeple dininiz ne olursa olsun, dininizin size önermiş olduğu doktrinlerden öte her zaman Budizmin önermiş olduğu öğretileri hayatınızın içine bilgi olarak katabilirsiniz. Acaba kimi simgelemek için yapılmış bu heykel? Tapınaklara gelirken bu bölgeler çok sıcak olduğu için insanlar da haliyle turist, üstleri başları plajdan çıktıkları haliyle gelip sonra buralarda nasıl örtüneceklerini şaşırıyorlar. Özellikle kadınlar için omuzların örtülmüş olması, kısa şort giyilmemesi, şeffaf giysiler böyle şeyler tasvip edilmiyor. Hangi dinde edilir ki? Bulunduğun yere, tapınağa, ibadet alanına belli bir saygıyla bedenini örterek orada bedensel kimliğini dışarıda bırakarak girdiğin alanlar bunlar. O yüzden tapınakların etrafında yaklaşık 100 baht gibi bir rakama genelde şalvarlar veya uzun şal gibi şeyler satılıyor. Onlardan ya kiralayıp örtünüp giriyorlar ya da satın alıyorlar. Gezimizin şimdiki durağında manzara noktası var. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Gezimizin spiritüel içerikli ilk bölümü burada sona erdi. Maceralı ve eğlenceli bölümler ise yolda. Yeni bölümleri kaçırmamak için kanala abone olur ve beğen tuşuna hemencecik basarsanız çok sevinirim. Ve şimdi en eğlenceli kısım başladı. 2 kişilik yer var. Biz kaptık burayı. Şimdi jungle'ın içine doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.